Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel örneğin paylaşımını yapacağım. Bakın böyle ben bebek hırkası başladım ve örüyorum bu örnekten. Gayet güzel ve böyle yumuşacık bir örgüsü düşüyor. Şimdi sizinle bu örneğin yapılışını paylaşacağım. İsterseniz bebek yelekleri ve hırkalar örebilirsiniz. Kendinize yelekler ve hırkalar örebilirsiniz. Ben şöyle yine 0-1 yaş hırka olarak başladım ve bunu bitireceğim. Şimdi size bu güzel örneği anlatacağım. Belki siz de bu örnekten böyle güzel bebek yelek ve hırkaları yapabilirsiniz. Çok basit ve çok çabuk ilerleyen bir örgü modeli bu. Bu hırkamı ben 4 milimlik bir tığ ile örüyorum. Şöyle yumuşak bir ince ipi 2 kat yaparak başladım ve güzel bir sonuç elde ediyorum. İnşallah sizinle de yakın bir zamanda paylaşacağım. Şimdi İpimizi önce tığımızla birleştirelim ve şöyle başlayalım. Çiftli sayılar olarak örgümüzü başlayacağız. Yani tek olarak değil. Mesela 35 yapmayacaksınız. 36, 40, 42. Bu şekilde çiftli sayılar olarak başlayabilirsiniz. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bakın. 20 tane zincirimi çektim. Bir tane de fazla zincir çekerek hemen sık iğne yaparak ilk sıramı başladım. Tığımın üzerine ip almadım ve ilk sıram sık iğnelerden oluşacak. Böyle hırkamı başlarken de aynı şekilde başlayabilirsiniz. Trabzanlı da başlanabilir. Sık iğneli de belirgin olsun diye ilk sıramı ben sık iğnelerden oluşturdum. Şöyle. Ay pardon. Sık iğneyi bıraktık. Evet, 3 zincir çekerek yukarıya çıktım ve örgümü çevirdim. Bakın hemen ilk trabzanı ilk sık iğneme yaptım ve şuraya bir tane trabzan yaptım. Tığımın üzerine ipimi alıp bu yaptığım trabzanın boşluğundan, bakın ikisinin arasındaki boşluktan batırarak bir kere tığıma sardım. Tekrar ipimi aldım. Aynı boşluğa bir kere daha batırdım. Şöyle bakın 2 defa sardım. 2 ya da 3 defa sararak bu fıstıkları daha belirgin yapabilirsiniz. Ben 2 defa saracağım. Kalın bir orta kalınlıkta bir iple başladım. 3 defa da sararak çekebilirsiniz. Hepsini birlikte çektim. Tığıma yeniden ipimi aldım. Alttan bir sık iğne bırakıp ikinciye bir trabzan yaptım. Ve bir boşluktan sardım. Tekrar ipimi aldım. Boşluktan bir kere daha sardım. Toplamda 2 defa sardım. 3 de sarabilirsiniz. Hepsini birlikte çektim. Bir bıraktım. İkinci sık iğneye bir tane trabzan yaptım. Şöyle tığımın üzerine ipimi aldım ve aynı boşluğun içinden 2 defa sardım arkaya dönerek bakın. Ve hepsini birlikte çektim. İpimi aldım. Bir bıraktım ikinciye bir trabzan yaptım. Tekrar ipimi aldım ve buraya bir tane daha fıstık yaptım. Tüm sıramız boyunca bu işlemi yaparak ilerleyeceğiz. 2 ya da 3 defa sarabilirsiniz. Sona doğru geldiğimizde bakın. Şimdi
Ve en sonkine de bir tane tek trabzan yaptım. Bakın. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Şu birinciye batmayacağız. İkinci sırada bakın tepe noktasına bir trabzan yapalım. Bütün görünenlerin üzerine bakın şöyle baktığımızda bütün görünen V'lerin içine batacağız. Tekrar bakın. Aradaki boşluk gibi gözüküyor. Böyle tüm tepe noktalara batarak fıstık sıramızı tamamlayacağız. Bakın. Hepsine birebir batırdım. Bebek örgüleri ördüğünüz zaman iplerinizin yumuşak olmasına özen gösterin. Hani sert iplerle güzel olmuyor. O yüzden ip kalın olsa bile yumuşak olduğu için gayet güzel düşebiliyor. O yüzden hani kalın ip bile tercih etseniz yumuşak olanını tercih ederek devam edebilirsiniz. Bakın şöyle geldim. 1, 2, 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Bakın ilk fıstıklarımız ne kadar güzel belli oldu. Şimdi burada bakın hemen birinciye battım ve yine aynı şeyi yaptım. Bakın. Ve boşluğundan sararak bir fıstık elde ettim. Tekrar sardım. Birinciyi bıraktım. İkinciye batırdım. 1, 2 defa sardım. Bakın bu sefer 3 saralım. Bir bakalım nasıl duruyor. Çok güzel duruyor yani şey değil. 2 ya da 3 sarabilirsiniz. Şöyle bakın arkadan bu şekilde gözüküyor. Ön yüzünden böyle gözüküyor. 3 defa sardım. Şöyle. Daha tombul ve tok duruyor. Hani ama bu şekilde ipinizi biraz fazla yer. Hiç gerek yok. Yani aynı görüntüyü 2 sararak da 3 sararak da elde ediyoruz. Şöyle. Bu trabzan yaptığımız sıraları sık iğne sıraları da yaparak yapabilirsiniz. Biraz daha fıstıklarınız birbirine yakın olur. Hemen şu sırayı tamamlayayım. Bir üst sırayı da sık iğneli yapalım bakalım nasıl olacak. Şöyle bakın. Bir. Şimdi sık iğne yapmak için bir zincir çekerek dönelim ve şimdi bütün tepelere sık iğne olarak devam edelim. Ve bir üst sırayı da yapalım. Bakalım nasıl duracak. Hepsine yine tek tek batarak sık iğne sıraları yaptım. Bakın bu yüzden de güzel görünüyor. Yani örnek çift taraflı da güzel görünen bir örnek. Hemen şöyle hepsine battım. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Bakın sık iğne olunca da üst tarafı böyle duruyor. Ve yine aynen örneklerimizi şimdi bir yapalım. Üstüne ara mesafeyi görün. Hemen hızlı bir şekilde yapacağım. Bakın böyle daha bir farklı durdu. Şöyle bakın. Daha yakın mesafelerde duruyor. Ama aradaki trabzan sırası bence iyi. Bu şekilde çok delikli olabilir. Hemen tamamlayacağım burayı. Bu örnekten çanta da güzel olur. Değişik bir yazlık çanta yapabilirsiniz. Hani hırkaların, yeleklerin dışında şal yapılabilir.
Böyle. Şimdi tamamladım. Evet, şimdi bakacağız. Bakalım ne yaptık. Şöyle göstereyim. Bakın bu arası sık iğne olan şura. Şu arası da trabzanlı olan sıramız. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde örneğinize devam edebilirsiniz. Bebek örgüsü yapacaksanız da bakın böyle trabzanlı sıra gayet güzel oluyor. Tercih sizin. Ben iki seçenekli de size anlatmış oldum. Umarım beğenirsiniz. Siz de benim gibi böyle güzel yelekler ve hırkalar yaparsınız. Mümkün olduğunca detaylı anlatmaya çalıştım. O zaman kanalıma abone değilseniz abone olarak benimle birlikte bu güzel bebek yeleklerini ve hırkalarını örneklerimi birlikte yaparız. Ee, Değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz çok sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.